Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine kışlık hazırlamaya devam ediyoruz. Yine bir konserve hazırlayacağız. Bugün domates konservesi hazırlayacağız. Bakın bu benim hazırladığım domates konservelerim. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan domates konserveleri. Bakın hiçbir koruyucu katkı maddesi yok içinde. Sadece tuz ile hazırladım arkadaşlar. Hatta su dahi koymadım. Nasıl yapılır, nasıl hazırlanır gelin hep birlikte öğrenelim. Evet. Burada benim domateslerim var. Bahçemden topladım. Bahçemi daha önce göstermiştim sizlere. Kendi bahçemde yetiştirdiğim domateslerden. Bunlar sırık domatesleri. İçinde bol sulu olan domatesler. Çok da lezzetli. Kahvaltılık özellikle çok güzel oluyor. Doğrayın. Şöyle bir tabak suyu dahi doğrarken çıkıyor. Evet. Domateslerimi bahçemden topladım. Ne kadar derseniz kilosunu bilmiyorum. Çünkü kendi bahçemizden olduğu için size bir kilo veremeyeceğim arkadaşlar. Ama burada kilo önemli değil. Önemli olan yapım aşaması. Şimdi domateslerin kabuklarını da soymayacağım. Sadece şu yeşil kısımları var ortalarda görüyorsunuz. Bir de üzerinde yara bere varsaydı, hani çürük çarık değen yerleri, onları da şöyle hafifçe alıyorum. Kabuklarıyla birlikte hazırlayacağız domates konservesinin. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Kabuğundaki o lezzet zaten içinde kalacak. Bir de şöyle hani bazı yapan arkadaşlar var, tencerede kaynatıp o şekilde konserve yapılıyor. O şekilde de olabilir ama böyle vitaminini de öldürmeyeceğiz. İsterseniz hani salatalarda dahi kullanabilirsiniz. Kışın hemen açıp dökeceksiniz, o kadar. Mis gibi aynı taze dalından kopmuş gibi domatesleri tüketeceksiniz. İstediğiniz kadar ölçüden yapabilirsiniz. Kavanozunuz elinizde bolsa bol bol yapın arkadaşlar. Çok da öyle fazla bir maliyeti yok. Evet, şimdi domatesleri şöyle yemeklik doğruyorum bakın. Rendeleme falan yapmıyorum. Kabuklarını soymuyorum. Yemeklik olacak şekilde şöyle bakın. İri iri, biraz da iricene doğruyorum. Evet, daha önce sizlere birçok konserve tarifi verdim. Patlıcan konservesi, köy biberi domatesle birlikte karışık konserve, şeftali konservesi, birçok konserve tarifi verdim. Konserve tarifleri adlı oynatma listesine tıklarsanız onları bulabilirsiniz. Hatta kanalımın ana sayfasına gidin. Videolara tıklayın. Videolara tıkladığınız zaman yayınladığım tüm videoları zaten otomatikman altta göreceksiniz. İstediğiniz videoya bakabilirsiniz. Hepsi birebir ölçülüdür. Yanılma, şaşma yapmaz. Bol bol turşu tariflerim var. Hepsi çok lezzetli olan turşular. Kış hazırlıkları, bugünlerde sürekli kış tarifleri veriyorum arkadaşlar. Yani kışın bunlar çok değerli. Domatesin kilosu kışa kaç para olacak bilmiyoruz yani. Şu anda bile 5 liradan aşağıya henüz domates inmedi. Salçalarınızı bol bol yapın. Salça tarifi de verdim kanalımda. Dediğim gibi videolar ana sayfasında, videolar linkine tıkladığınız zaman bütün videoları göreceksiniz. İçinde salça tariflerim de var. Konserveler, turşular hepsi var. Bol bol yapın, verdiğim tarifleri birebir ölçülü tariflerdir. Yanılma, şaşma yapmaz. Her aşamasında sizlere özellikle gösteriyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir tencere domates doğradım. Yani çürüğünü, çarığını, lekesi neyi varsa kestim. Kabuklarını soymadım. Bunlar zaten çok ince olan kabuklu domatesler olduğu için kabuklarını soymadım. Hiç gerek yok. Normal kahvaltıya doğrarken bile soymuyorum. Şimdi kavanozları yıkadım. Daha önceden hazırladım. Şöyle büyükçe bir tas yardımıyla kavanozları dolduruyorum. Burada benim ne kadar kavanozum var? Bir tane büyük 1 litrelik kavanoz dolduruyorum. Diğerlerinde yarım kiloluk kavanozlar. Bakalım kaç tane alırsa o kadar dolduracağız. Birazını şöyle kavanoz dizdim buraya arkadaşlar. Evinizde kavanozlarınız varsa, önceki senelerden kullanılmış da olur, kavanozlar olur ama kapakları mümkün olduğunca sıfır kapak kullanmaya özen gösterin.
tutmama ihtimali vardır ikinci kapakların. Gördüğünüz gibi kavanozları doldurdum. İçinde kalan domates sosu çıkmış, kendi suyu. Onları da şöyle üzerlerine biraz pay ettim. Bir çay kaşığı ile de tuz ilave ediyorum. Çok fazla tuz koymayacağım. Eğer az gelen olursa yerken koysun. Ama bir çay kaşığı kadar hemen döküyorum, yani çok fazla değil. Bunlar sulu domates olduğu için gerek yok çok fazla tuza. Çünkü suyunu otomatikman salacaktır. Şimdi üzerlerine kapaklarını kapatıyoruz. Ne kadar diyor yaptım, baktım kavanozlara arkadaşlar. 9 tane yarım kiloluk, bir tane 1 kiloluk, bir tane de küçük şöyle 250, yarımın yarısı 250 gramlık kavanoz var burada. Allah bereket versin. Hepsini doğradım, hazırladım. Şimdi kapaklarını sıkı sıkıya kapatıyorum. Bu aşamada çok dikkatli kapatın ve sıkı kapatın arkadaşlar. Kapakları iyi kapatırsanız konserveleriniz de çok güzel olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi şu anda hazır. Şimdi kaynatma aşamasına geçeceğiz. Ben yine bahçede yapacağım. Benim kendi odun ateşimde pişireceğim. Şöyle büyük bir tencerem var benim. İçine birazcık kağıt parçaları attım. Bunun da sebebi kaynarken kavanozlar kırılmasın. Bu aşamada çok dikkat etmek gerek. Ben çünkü hızlı ateşte kaynatacağım. Çabuk olsun. Çok saatlerce ateş başında oturmak istemiyorum. Aralarına da şöyle kağıt yerleştirdim. Bakın kaynarken birbirine çarpmaması için şöyle biraz aralarına yine kağıt yerleştirdim. Şimdi üzerine suyunu döküyorum. Kavanozların üzerine çıkacak kadar su koyacağım. Suyumuz soğuk su arkadaşlar. Soğuk suyu üzerine döküyoruz. Yine üzerine birazcık şöyle kağıt parçaları atıyorum. 2 parça da kiremit parçası koyuyorum ki kaynarken şöyle yukarı kalkmasın kavanozlar. Tabii ki yanlarına koyduk ama üzerine de bir baskı yapmamız lazım. Evet, ocağımı yaktım. Bakın bu benim görmüş olduğunuz ocağım. Ben genelde bunda yapıyorum. Bol bol kuvvetli bir ateş yaktım ki çabuk olsun. Şimdi kaynamasını bekliyoruz ocakta. Ne kadar kaynayacak? 40 dakika kaynayacak arkadaşlar. Ben 40 dakika kaynattım mı yeterli oluyor. Domatesler zaten çok fazla kaynatmanıza da gerek yok. Önemli olan kapağının tutması. Bu işlemde kapaklarının tutmaması için hazırlanan bir yöntem. Bakın şöyle açtım, üzerini kaynıyor şu anda. Görüyorsunuz yan tarafında. Tıkır tıkır kaynıyor. Hepsi çok güzel olmuşlar. Şimdi kaynamaya başladıktan sonra saati tutun. 40 dakika kaynatın. Bu kadar arkadaşlar. Yani saat tutmanız lazım. 40 dakika kaynatın. Bak çok güzel tıkır tıkır kaynıyorlar. Evet. Kaynama aşamamız bitti. Şu anda artık ocaktan indirme zamanımız geldi. Şimdi ocaktan indirdim. Hemen indirdirken kavanozları içinden çıkarmayın. Çünkü sıcak, alıp koyarken çatlayabilir, kırılabilir. Çok tehlikeli. Bir gece beklettim hatta tencerenin içinde. Bıraktım ben yine aşağıda bahçede. Bir gece bu şekilde suyun içinde beklediler. Ve bir gece sonra sabahsı kavanozları tencereden çıkaracağım. Şöyle bakın üzerine olduğum kağıtları da alıyorum. Şimdi yavaş yavaş çıkaracağım ki hepsinin nasıl olduğunu özellikle görün. Hızlı çekim yapmayacağım bu aşamada. Her çıkardığım kavanozu da göstereceğim. Bakın hiçbir kırılma, çatlama, patlama yok. Kapaklar içine göçmüş. Tersi çevirmeyeceğiz artık. Çünkü soğudu kavanozlarımız. Bir gün sonraya kaldığı için tek tek bakın çıkarıyorum. Kağıtlar yapışmış tabii ki üzerinde durdukça. Bunları temizleyeceğiz. Bakın. Hiçbir kırılma, çatlama yok. Eğer bu yöntemle yaparsanız hiç ziyan etmemiş olursunuz. Kış aylarında mis gibi de domateslerinizi tüketmiş olursunuz. Dediğim gibi 9 adet yarım kiloluk, bir tane de 1 kiloluk kavanoz, bir de ufak kavanoz çıktı. Allah bereket versin, ne diyelim yani. Daha sonra tekrar yine yapabiliriz. Daha henüz domatesler bitmedi. Önce kendi bahçemizdekileri toparlayalım. Daha turşu kuracağım arkadaşlar. Sizlere turşu tarifi de vereceğim. Sıra sıra hepsi yavaş yavaş oluyor. Evet, gördüğünüz gibi
Kavanozları çıkardık. Görüyorsunuz kapakların hepsi içine çekmiş, göçmüş. Hiçbir sorun yok. Hiçbirinde sorun çıkmadı. Şöyle bakın göstereceğim sizlere yakın plan. Kendi suyunu domatesler salmış ama yine domatesler bakın büyük duruyor üzerinde. Hani salatalara koyacak gibi. İşte bakın görüyorsunuz. Mis gibi domates konservemiz hazır. Bunu yapmak için sadece size ne lazım? Domates ve tuz. Bir de kavanoz tabii ki de. Yapın, kışlıklarınızı hazırlayın. Mis gibi kış aylarında bu konserveleri tüketin. Dediğim gibi daha birçok konserve tarifim var. Onlara da bakabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın. Bildirimleri açın. Özellikle rica ediyorum bildirimleri açın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.